Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mini file çanta yapımını paylaşacağım. Çok kısa sürede bitirebileceğimiz bir model. Modelimizi bir bütün olarak tamamlıyoruz. Burada çantamızı asıl gösteren içindeki astarı. İster astar yapıp dikebiliriz. Ünlü markalarda olduğu gibi içerisine torba çanta yaptım. Derinliği, en önemli ihtiyaçlarımızı giderecek büyüklükte küçük bir cepte hazırladım. İki tarafından çantamın renginde iplerle yerleştirdim. Çektiğimde toplanıyor ve ağzı kapanıyor. İster el çantası olarak kullanabiliriz, istersek kol çantası olarak da kullanabiliriz. Burada askı boyutunu daha uzun yapmak istersek kendi ölçülerimize göre yapabiliriz. Ribon iple ördüm. Bir yumak ipten kalan ipim. Kalan iple de bir çanta daha yapabiliriz. Ayrıca penye iple de örebiliriz. Bir tane deri iple ördüm. Bakın çok şık, çok güzel oldu. Gece içinde çok şık olabilecek çanta modelimiz. Yapımına başlayalım. Modelimi ribon iple örüyorum. 6 numaralı tığ ilmek belirleyici. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 9 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada tığımı çıkartıyorum. 9. zincirin içerisine ilmek belirleyici ile belirliyorum. 70 adet zincir çekiyoruz. Başlangıçta 9 zincir çekip ilmek belirleyici ile belirlemiştim. Devamında 70 adet zincir çektim. Burada tığımı çıkartıyorum. 70. zincirin içerisine ilmek belirleyici ile belirliyorum. 45 adet zincir çekelim. 45 adet zincir çektim. Örgümün düz tarafını tutarak ilmek belirleyicinin olduğu boşluğa geldim. Zincirin bir tarafında ilmek belirleyici, öbür kanadına batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. 9 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Birleştirme noktamızdan, şurası bizim birleştirme noktası. Oradan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. Kafesimizin birini yaptık. 9 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Birleştirme noktasından itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Birleştirmemizi yaptık. 2 kafesimiz oldu. 9 zincir çekiyoruz. 10. zincirin içerisine batırarak sıramızın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldim. 9 zincir çektim. İlmek belirleyicinin boşluğundaki zincirin tek tarafına batırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Son kafesimizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kafesimiz oldu. Çantamızın ilk askısı, ikinci askısını yapacağız. İlk askımızda 45
zincir çekmiştik. Başlangıçta 9 zincir çektik. 36 zincir çekerek 45 zincire tamamlayacağız. 36 zincir çekelim. 36 adet zincir çektim. Başlangıcımızda da 9 zincir vardı. 45 zincire tamamladık. İlk zincirin boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. İkinci askımızı da tamamladık. İlk askımız ortada 7 tane kafes ve ikinci askı. Başladığımız noktaya da ilmek belirleyici ile belirliyorum. Bir tane birleştirdik. Yanındaki zincirin boşluğuna tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. 3 oldu. Yanındaki zincirin içerisine ilmek kaydırdım. 4. Yanındaki zincirin içerisine bir kez daha batırıyorum. 5 tane ilmek kaydırma yaptık. İlmek belirleyicimizin olduğu yeri de sayarak 1, 2, 3, 4. 5. zincirde bırakıyoruz. Tam ortalamış oluyoruz. 9 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birleştirme noktamız. Burayı saymıyoruz. Yanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Birinci kafesimizi oluşturduk. Burada da bağlantı noktasından baktığımızda 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimiz kalıyor. 9 zincir çekiyorum. Dokuz zincir çektim. Bağlantı noktalarımız belli. Yanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Aralarda hep 9 zincir çekiyoruz. Bağlantı noktamız 1, 2, 3, 4, 5. İlmek kaydırıyorum. Dokuz adet zincir çektim. Başlangıçta yaptığımız gibi aynı işlemi burada da yapıyoruz. İlmek belirleyicinin olduğu boşluktan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Burada da kafes sayımız 8 tane oluyor. Yanındaki zincirin tek tarafına batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıp ilmek kaydırarak son 5 zincir kalana kadar devam edelim. İlmek kaydırarak sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicinin olduğu noktayı da sayarak 1, 2, 3, 4. 4 tane zinciri bırakıyorum. 5. zincirde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. Bağlantı noktamız ilmek belirleyicinin olduğu noktadan itibaren şurası ilmek belirleyicinin olduğu nokta. Ondan sonra gelen 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çekip
Bağlantı noktasından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıp ilmek kaydırıyoruz. 9 zincir çekiyoruz. Birleştirme noktasından itibaren 5. zincirin içerisine batarak sıramızın sonuna gelelim. 9 adet zincirimi çektikten sonra ilmek belirleyiciden itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bu sırada da kafes sayımız 8 oluyor. Yanındaki zincirin boşluğuna batırıyorum, ilmek kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum, ilmek kaydırıyorum. Her bir boşluğa ilmek kaydırma yaparak başlangıç noktamıza gelelim. İlmek kaydırma işlemi yaparak sıramızın sonuna geldik. Burada ilmek kaydırma yapmıştık. Bakın belli oluyor. 1, 2, 3, 4. 5. noktaya, başlangıç noktamıza batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. Bu sırada da arttırma yapıyoruz. Birleştirme noktasından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çekerek ilk kafesimizi yaptık. Bağlantı noktasından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İkinci kafesi yapıyorum. Bakın. 9 zincir çekerek 5. zincirin içerisine batarak sıramızın sonuna gelelim. Sıramın sonuna geldim. 9 zincir çektim. İlmek kaydırma yaptığımız noktadan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. boşluğa batırıyorum. Tek tarafından alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmek yürütüyorum. Yanındaki boşluğa tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmek yürütüyorum. Bu sırada da kafes sayısı 9 oluyor. İlmek yürüterek geliyoruz. Son 5 ilmek kalana kadar gelelim. İlmek kaydırma işlemi yaparak sıramızın sonuna geldik. Şöyle açtığımda bakın net bir şekilde gözüküyor. 1, 2, 3, 4. 5. boşluğa batırıyorum. İpimi çekip kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. Birleştirme noktasından sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. İlk başlangıcımızı yaptık. Burada da kafes sayımız 9 tane olacak. 9 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bağlantı noktasından sonra 1, 2, 3, 4, 5. İlmek kaydırıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. 9 zincir çektim. İlk ilmek kaydırma noktasından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmek kaydırdığım boşluktan tek tarafından alıyorum. İpimi çekiyorum. İlmek yürütüyorum. Yanındaki boşluğa
tek tarafından alıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bu sıramızda da kafes sayısı 9 tane oluyor. İlmek kaydırma işlemi yaparak geliyoruz. Bu sıramızda işaretimi çıkartıyorum. Bakın en son ilmek kaydırma yaptığımız yer. Oradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Bu noktaya kadar ilmeklerimizi kaydırma işlemi yaparak gelelim. İlmek yürüterek sıramın sonuna geldim. Daha önceki sıralarımızda askıdan 5 ilmek ayırarak ilk kafesimizi yapıyorduk. Bu sırada ilk kafesin 5. zincirinden başlıyoruz. Bir tane eksiltme yaparak kafes sayısı 8 oluyor. İşareti çıkartıyorum. 5. zincire batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. 9 zincir çekiyoruz. 5. zincire batarak sıramızın sonuna geliyoruz. Son sıramızda da en son ilmek kaydırdığımız yer bakın belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek belirleyiciyle belirliyorum. Bu noktaya kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyici çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Buradaki kafes sayımız 8 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı işlemi yine bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İlmek yürütüyorum. İlmek yürütmemizi yaptık. Yine aynı şekilde yanındaki boşluğun tek tarafına batırıyorum. İlmek yürütüyorum. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. Kaydırıyorum. İlk kafesimizi yaptık. Sıra sonunda da aynı işlemi yaparak geliyoruz. Son ilmek kaydırma yaptığım yerden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine işaretimle belirliyorum. Bu noktaya kadar geliyoruz. Kafes sayımız da yine 8 oluyor. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. 9 zincir çektim. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bu sıramızda da kafes sayısı 8 oldu. Bu tarafta olduğu gibi. İlmek belirleyicimi alıyorum. Bu taraftaki kenardan son ilmek kaydırma yaptığımız yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek belirleyici ile belirliyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum.
yanındaki zincirin içerisine batırıp ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırma yaptığımız boşluktan tek tarafına batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. İlmek kaydırarak işaretlediğimiz noktaya kadar gelelim. İlmek kaydırarak sıramın sonuna geldim. İki tarafta da kafes sayımız 8 oluyor. İlk başladığımız nokta, işaretimi hiç çıkarmamıştım. Sıra sonunda da son ilmek kaydırma yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek belirleyici ile belirliyorum. Burası bizim kenarını oluşturacağız modelimizin. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Zincirin içerisine batırıyorum, kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. 1, 2, 3. 3 tane kafes yaptık. Burada 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Burada modelimizi katlıyorum. Taban kısmını birleştirmiş olduk. Bakın tam tabanında. İlmeğimi yükselttim, tığımı çıkarttım. Tam onun karşısına gelecek şekilde son ilmek kaydırmadan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisinden tığımı içeriye aldım. İlmeğimi çekiyorum. Bakın tabanını oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Buradaki bağlantı noktamız da bitti. Öbür bağlantı noktasından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı çıkartıyorum. Bu son bağlantı noktasından işimiz bitti. Öbür tam karşısına gelecek kafesin birleştirme noktasından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisinden tığımı alıyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Bakın şöyle tuttuğumuzda kafesler karşılıklı geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. Bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Onun karşısına denk gelecek şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine tığımı aldım. İlmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Bakın ilmek belirleyici ile belirlemiştim. Çıkartıyorum.
zincirin içerisine batırıyorum, ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Tabandan itibaren birleştirme noktamız 1, 2, 3. 3 tane birleştirme yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 kafes oluyor. Şöyle tuttuğumda da bakın bir kenarını yaptık. Buradan da ilmek yürütmemi bakın karşı tarafında ilmek yürüterek ilerledik. Zincirin içerisine batırıyorum, kaydırıyorum. İlmek yürütme yaptığımız yerden de tek tarafına batırıyorum, ilmek yürütüyorum. İlmek yürüterek geliyoruz. Burada da işaretimizle belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek belirleyici ile belirledim. Bu noktaya kadar her bir boşluğa ilmek yürüterek gelelim. Modelimin bir tarafını birleştirdim. Şimdiden çok güzel oldu. İlmek kaydırma yaparak ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Modelimin öbür tarafındaki son ilmek kaydırma yaptığım yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine ilmek belirleyici ile belirliyorum. İlmek belirleyicinin olduğu boşluğa batırıyorum, ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum, ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 9 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3. 3 tane kafes yaptık. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Bağlantı noktasından sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Burada küçük bir kafes oluşturarak modelimizin tabanını yaptık. Öbür tarafını çeviriyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Taban küçük bir kafes yaptık. Şöyle tuttuğumuzda onun karşısına gelecek ilk kafesten bağlantı noktasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisinden tığımı alıyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Şuradaki bağlantı noktasıyla işimiz bitiyor. Bakın kafesin tam karşısına gelecek şekilde bağlantı noktasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine batırıyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı çıkartıyorum. Şöyle tuttuğumuzda karşısına gelecek kafesin 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirden tığımı dışarıdan içeriye alıyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim.
Bakın şöyle tuttuğumda karşısına gelecek kafesin. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci zincirin içerisine batırıyorum. İlmeğimi yürütüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci zincirden tığımı içeriye alıyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tabandan saydığımızda 1, 2, 3. 3 birleştirme yaptık. Bakın şu şekilde daha net gözükecek. 1, 2, 3. 3 kafes birleştirdik. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum, kaydırıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum, ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırma yaptığımız yerden de tek tarafına batırıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bakın iki tarafta eşit oldu. İlmek kaydırma yaparak başlangıç noktamızın olduğu yere kadar gelelim. İlmek kaydırma yaparak başlangıç noktamıza geldik. Bakın aynı hizada ilmeğimi yükseltiyorum. Boşluktan ilmeğimi tığımın ucuna alıyorum. Ve iç kısma aldım. Burada da ipimi kesiyorum. İpimi yürüterek aşağıya kadar ineceğim. Bakın hiçbir şekilde bitiş noktası belli olmuyor. Modelimin askısı için iki ipi birden kullanıyorum. Bir tane ip askı için ince olacağından dolayı aparatımı aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Kısa ipimi çekiyorum ve şöyle ipimin üzerinden alıp sağlamlaştırıyorum ve üstünden alarak bir tane zincir çektim. Kısa ipimizi arasından geçirmiş olduk. Zincir çekerek askımın istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Kol altına kadar örüyorum. Kol altı çantası olarak kullanıyorum. Daha uzun yapmak istersek çantamızın ana gövdesini oluşturduk. İstediğimiz uzunlukta ölçerek yapabiliriz. Burada kısa ipimi çekiyorum. Modelimin arka tarafından, örgümün arka tarafından ikiye ayırıyorum. Zincirin bir tarafından tığımı içeriye aldım. İpimi yürüterek gizliyorum. Öbür ipimi de
Aynı şekilde zincirin öbür tarafından yürütüyorum. Örgümü kolumun altına gelecek 60 santim uzunluğunda ördüm. Uzattığımda da 70 santime kadar uzuyor. Esneme payı da 70 santim. Burada aparatımın öbür parçasını alıyorum. İlmeğimi tığımın ucuna da aldım. İçeriden geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Burada da ipimi kesiyorum. Başlangıçta yaptığımız gibi ipimizi aralardan gizleyerek yürütelim. Modelimiz bitti. Çok hoş, çok güzel oldu. İçini açıyorum. Şöyle bir kese hazırladım. İçine cep de koydum. İhtiyaçlarımızı giderecek büyüklükte cüzdanımızı, telefonumuzu, anahtarımızı rahatlıkla kullanabileceğimiz büyüklükte içine yerleştiriyorum. Bakın iki tarafından da çantamın kullandığı ipten kullandım. Şöyle büzüştürüyorum ve sıklaştırıyorum. Bakın çok güzel oldu. Askılarını da şöyle ilk kafesten geçirdim. Öbür askısını da bakın çok hoş oldu. Burada ölçümünü veriyorum. Genişliği 24 santim. Modelimiz açılıyor da file olduğu için. Şu kısmından en son kafesle taban uzunluğundan ölçüyorum. 18 santim. Askıdan boyunu ölçüyorum. 29 santim. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.